Gel bakalım şöyle. Bakın alan tarama tam burada döndü. Aha. 1, 2, 3. Alan taramayla bakarak gideceğim. Birkaç hazır aklıma gelmişken alan taramayla ilgili de bilgi vereyim size. Merhaba arkadaşlar, ben Defineci Yener. Araziye geldim. Güzel bir bölgedeyim yine. Arkadaşlar videoya başlamadan like atmayı unutmayın. Alan taramamız LT Focus X1. Antenlerini açıyorum. Haznesinde sarı var arkadaşlar. Altın koydum hazne kısmına. Birkaç güne kadar arazide detaylı bir video çekeceğim. Takipte kalın, bekleyin arkadaşlar. Cihazlarla alakalı çok güzel bilgiler gelecek. Merak etmeyin. Şimdi alan taramamızın antenlerini açtık. Burada bir sinyal arayalım. Şu anda tarıyor diyecektim, direkt yakaladı arkadaşlar. Bakın bu yöne doğru şu anda güzel bir sinyal var. İlerleyeyim böyle. Bakın alan tarama tam burada döndü. Şurayı gösteriyor şu anda. Dallara takılı ama çok güzel bir kuvvetli sinyal var burada arkadaşlar. Bakın şimdi hemen buraya görüntüleme cihazıyla bakacağım. Burası görüntüleme cihazının yeraltı, zemin altı görüntüleme probuyla beraber bakmaya çok uygun bir yer. Çok güzel. Hemen buraya bir çantamızı çıkaralım. Şu dallardan da kurtulalım. Ortamı hazırladım. Dalları temizledim. Kayanın üzerine açtım. Hemen cihazlarımızla hazırlığımızı yapalım. Konrad GR4 cihazımızı hazır edelim. Şimdi ben buna görüntüleme, zemin altı görüntüleme probunu takacağım. %3D zemin tarama modu. Adım sayısı 5, sıra sayısı 5. Bunu 6'ya çıkaralım. Okeyleyelim. Başla. Evet. Hop, yakaladık. Kaydedelim görüntüyü hemen. Dosyalar bölümünden son görüntüye bakıyoruz. Aç dedik arkadaşlar. Bakın şu kırmızı nokta var ya arkadaşlar. Malzeme demek. Etrafı sarı, enerjinin olduğu kısım nizami bir şekilde vermiş. Çok güzel bir görüntü aldık. Buraya hemen hızlıca çalışmaya başlayayım. Akşam olmadan, akşam olduğu zaman arkadaşlar sıkıntı yaşıyoruz arazide. Bir an önce definemizi alalım, evimize kaçalım, değil mi? Önce bir levyeyle bakayım. Kayalıkların sağlamlığını ölçelim. Burası bayağı bir sağlam duruyor arkadaşlar. Birazcık çekişte çalışma yapacağız sanırım. Şu kaya biraz boşta gibi. Önce bunu bir alayım. Boşta gibi dedik ama o da sağlam bir şekilde yerleştirilmiş buraya. Kameraman dikkat et, geliyor. Sen benim için çok önemlisin kameraman. Vay. Neler çıktı içinden? Akrepler, böcekler,
Aslanlar, yılanlar, her şey var arkadaşlar. Safari'ye döndü burası. Hadi gel buraya. Vay be, ben bayağı güçlüymüşüm. Aha, buralardan. Bakın arkadaşlar, yakaladığımız yer burası sanırım. Şuradan içeriye doğru bir giriş var. Taşları görüyor musunuz? Şöyle şuradan çekebilir misin? Bakın arkadaşlar. Birinci taş, ikinci taş, üçüncü taş. Peş peşe sıralamışlar yan yana. Üzerine de 2 tane büyük kaya vardı. Bunlar birbirini tutuyor galiba, çok fena. Burası. Şunu da alacağız. Yine güç isteyen bir hareket yapacağım. Oh! Bunu da çıkardık. Şuna bak, taştaki kesmeyi görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bakın, taş kesme, buraya yerleştirme. Of. Burası çok yoracak beni. Şu 2 parçayı buradan koparırsak olay çözülür. İstersen uzaklaş.
Hah, ayrıldı. Hadi bakalım. Hoppa. Ay. Geliyor. Hop. Gördünüz mü? Şurası Horasan kısım sanırım. Yapıştırma belli. Gittikçe zor kısma doğru ilerliyoruz. Asıl uğraştıracak olan burası. Beni götürüyor. Gel bakalım sen de. Bunu da aldık. Ha, burada sanki boşluk var. Bakın arkadaşlar, tam şu kısım kesme. Tam burası düzlenmiş, tıraşlanmış. Şuraya çalışmam gerekiyor sanırım. Ya da buraya kırmam gerekiyor. Çünkü görüntüleme cihazı tam şu kısımda bana kırmızı veriyi verdi. Şüpheli nokta burası. Bakmam gereken yer. Şimdi şu ikisini almaya çalışacağım. Zaten buraya yaklaştıkça iş zorlaşmaya başladı. Şüpheli bir şekilde ilerliyor. Oh, sinir etti. Hadi. Hadi gayret. Tamam burada.
Bakın şüpheli dediğim yeri görüyor musunuz? Nasıl belli? Buraya levyeyi yavaş yavaş açalım burayı. Bir yer kırdık. Şimdi buradan bakalım ne olacak. Ha, yakaladım kapağı. Bakın neler olacak şimdi. Geliyor. Hadi. Sen şimdi buradan al. Önce şunu bir açalım, heyecan olsun. Görelim mi? Hop. Aha, bir dakika şimdi. Alayım kamerayı. Bakın şu eldiveni çıkarır mısın? Bakın arkadaşlar. Yakınlaştırayım. Niye yakınlaşmıyor? Kameranın ayarı kaçmış yine. Tut sen. Neyse. Birazdan ayar çekeceğim ben şimdi. Şurayı hemen açayım. Bütün enerjisi kaçtı işin. Ha, keşke almasaydım kamera elime. Şöyle buradan gel yakın birazcık şuradan. Arkadaşlar bakın şu anda kapağı açıyorum. İyi izleyin. Ne var ne yok hep beraber göreceğiz. 1 2 1 2 3 Hop. Gel bakalım şöyle. Aha. Uf, sapsarı çıktı burası ha. Dur bakalım şimdi. Pointer'ımız nerede? Hemen bakalım. Aha, ben gördüm. Görüyorsunuz mu? Bakın. Şurada bir sarı bir şey parlıyor. Ne bu arkadaşlar? En sevdiğim renk. Başka? Aha. Hop, aha, bir tane de buradan. Oo, ata bak, ata. At geldi arkadaşlar. Uf, sarıya bak. Vay. Çok iyi. Uf, büyüklüğe bak. Ufacık şey ne kadar ağır. Arkadaşlar, daha önceki videolarımda size söylemiştim. Bakın, heykel ne kadar küçük olursa değeri o kadar artma ihtimali var. Bunun sebebi de şimdi şu kadar bir küçük ata böyle kafası, ayakları, kuyruğu, bütün kuyruğun üzerindeki tüylerine kadar desen vermişler. Yani bu ne demek? Bunun üzerinde çok fazla işçilik var. Küçücük bir malzemeye, küçücük bir altına bu şekli vermek demek insanın yıllarını alır. Bir kişinin bu heykeli zamanında üretenin yıllarını alır arkadaşlar. Çok fazla emek verdiği için ve bu da ünlü bir heykeltıraşsa eğer bunun değeri o kadar fazladır ki. Yani şu anda benim tahminimce bakın şu gramaj olarak çarpsak yani yaklaşık bir 70-80 gram rahat var diye düşünüyorum. Çünkü bu boyutta bir şey 70 grama yakın olabilir. Ama bunu gram olarak değil de tarihi eser olarak hesaplarsak arkadaşlar yani hiç yoksa bir 2 milyon lira değeri vardır. Çok rahat. O da en az, yani ben şimdi tamam atıyorum biraz ama en az olarak tahmin ettiğim rakamı söyledim size. Yani bunun 2 milyonu var, daha yukarısı da var arkadaşlar. Güzel. Çok güzel. Bunu hemen buraya koyalım şöyle. Şimdi birazdan iyicene inceleyeceğiz daha da. Diğerini yaptık. Şurada, ha şuradaymış. Aha. Bir saniye. Oo, bu da heykel. Bu da heykel arkadaşlar. Bakın şimdi. Uf. Safari dedik, safari çıktı arkadaşlar. Aslanlar, atlar. Bu neymiş? Kurtmuş ya. Kurt mu bu, aslan mı? Vay. Şuna bak, ağzını açmış kocaman. Arkadaşlar çok iyi malzeme yakaladık, 2 tane.
Hem de en sevdiğim renk. Bunu da koyalım buraya. Bakalım başka bir şey var mı? Bir saniye. Hemen. Cihazı kapattık mı? Kapamışız. Vay be. Nereden çıktı? Aha, şuradan düştü. Şimdi bakın arkadaşlar. Nereden çıktı malzeme görün. Şuradan. Bu aradaydı. Birisi buradan. Birisi şuradan. Şu şekilde. Neresiydi o benim ilk söylediğim yer? Ha, tamam. Şuradan almıştı görüntüyü. Şu şekilde kırmızı tam buraya denk geliyor. Doğru yakalamışız demek ki. Cihaz bir kere daha kendini onayladı arkadaşlar. Şunları biraz daha açalım. Kayanın çıktığı yer. Şimdi arkadaşlar hemen şu görüntüyü bir stoplayayım. Kamera ayarı yapmam lazım. Kameranın ayarı kaçmış. Güzel bir şekilde malzememizi inceleyelim arkadaşlar. Sarıları bekleyin. Evet arkadaşlar, sarıları daha iyi görebileceğiz şu anda. Kamera ayarlarını yaptım. Hangisinden başlayalım? Attan mı, kurttan mı? O piti piti. Gel bakalım, gel gel. Şu küçük olan, sevimli olandan baş. Of be arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Atın kuyruğundaki desenlere bakın. Evde televizyondan, dev ekrandan izleyenler iyi görüyordur şu anda. Cep telefonundan izleyenlere bir şey diyemeyeceğim ama atın kuyruğundaki desenlere kadar her şeyi işlemişler arkadaşlar. Fırçayı alayım bir saniye. Of, fırçaladıkça sarılar parlıyor. Çok güzel ya. Şuna bakın. Biblo gibi derler ya işte arkadaşlar. O bahsettikleri biblo işte bu. Tam kendisini görüyorsunuz. Buraya bırakalım. Of, çok iyi be. Sarı. Bugün yine Nusret'teyiz arkadaşlar. Ulan Nusret'in de reklamını yapıyoruz ikide bir. Bayağı bir toprak yapışmış üzeri ama. Şuna bakar mısınız? Kulağı, ağzı, tüyleri, ayakları, kuyruğu, her şey net yapılmış. Çok güzel. Bunun ağırlığı da yani onun diğerinin 2 katı var arkadaşlar. En az 500 gram, 400 gram yoktur ya o kadar. 200 gram falandır herhalde. Ama çok ağır geliyor elime şu anda. Baksana, ayağımı dizime yasladım. Böyle tutuyorum. Beğendiniz mi arkadaşlar? Bunu da yanına koyalım. Arkadaşını şöyle ikisini beraber gösteririm. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş toplanacağım. Baktınız mı? Beğendiniz mi? Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi son olaraktan buraya görüntüleme cihazıyla bir daha bakayım. Az böyle gelirsen. Şimdi burayı açtık arkadaşlar. O yüzden görüntüleme başlığıyla değil de dedektör başlığıyla bakacağım. Bu sefer başka bir şey kalmış mı yokmuş mu görelim. Heyecandan ne konuşacağımı da şaşırdım ben. Bakmış mı, koymuş mu, görmüş mü? Evet, dedektör başlığıyla şurada bir kalibrasyon yapalım. Evet, cihaz başka sinyal almadı. Yani demek ki burada ne varsa almışız. Her şeyi götürmüşüz arkadaşlar. Çantamıza koyduk. Bugün parayı bulduk. Burayı, kayaları birazcık toparlayayım. Böyle dağınık bırakmayalım. Sonrasında buradan giderken biraz sonra alan taramayla bakarak gideceğim. Birkaç hazır aklıma gelmişken alan taramayla ilgili de bilgi vereyim size. Arkadaşlar, bugün güzel bir çalışma yaptık. Güzel bir macera oldu.
Şimdi çalışma yaptığım yerden az uzaklaştım. Burada alan taramayla bir daha bakayım. Bir sinyal yakalar mıyız ona göre ve alan taramayla alakalı hemen size şöyle bir şey yapayım. Bakın arkadaşlar, alan taramanın şu arka kısmında bir hazne var. Siz aldığınızda bunun içine özel bir madde koyulmuş oluyor. Hem minerale gitmemesi açısından hem de boşluk aramak içindir bu. Bu alan taramayla boşluk aramak için şu vidayı havaya kaldırıyorsunuz. İçine numune koymuyorsunuz arkadaşlar. İçine numune olmazsa, bu vida havada olursa boşluğa gider. Ayrıyetten de mümkün olduğunca mineralden uzak durur. Bu vidayı aşağı indirdiğimizde tam şu kısımda bir tane haznesi var. Bakın. Şu kısmı açıyoruz. Burada bir haznesi var. Bu hazneye numune koyuyoruz. Sapının olduğu, tutamağın olduğu yere yani. Burası numune koymak için. Şu kısımda alan taramayı satın aldığınızda içinde çıkan, içine koyulmuş, özel olarak koyulmuş minerale mümkün olduğunca az gitmesini sağlayan bir madde var. Ön kısımda da haznesi var arkadaşlar. Ön kısmı sabitlenmiş. Ön kısımdaki hazneyi kullanmıyoruz. Bunun içine numune koyarken de ben şöyle bir formül geliştirdim. Siz de böyle yapabilirsiniz. Avucunuzun içi kadar bir bez parçası düşünün. İnce bir bez parçası. Bunun ortasına arkadaşlar kahverengi mineralsiz toprak. Kahverengi mineralsiz toprağı nereden bulursunuz? Mesela çocuk parkında, en kötü ihtimal çocuk parkında çimenlerin hemen çimenleri kaldırdığınızda altındaki toprak kahverengi çıkar. O minerali en az topraklardan bir tanesidir. Avucunuzun içi kadar bir bezin tam ortasına fındık kadar bir toprak koyun. Bunun içine altından bir numune, altın arayacaksınız veya gümüş arayacaksınız, gümüşten bir numune. Şimdi altından numuneyi de büyük küçük çok önemli değil arkadaşlar. Bir tane altın zincirin 2 tane halkası, bir tane halkası dahi olsa yeterlidir. Bunun ayarı da çok önemli değil. 24 ayar 22 ayar da olması çok önemli değil. Mesela bir herhangi bir kapalı çarşıya gittiğinizde bir kuyumcuya uğrayıp da deseniz mesela ben altın zincirinden böyle 2 tane halka istiyorum diye, onlar sizi bir şekilde yönlendirecektir. Ellerinde de bulunur her zaman. Bu dediğim bez parçasının içine toprak, mineralsiz toprak ve 2 parça altın zincirden halka koyarsınız. Bu bezi kapatın arkadaşlar. Paket lastiğiyle güzelce böyle sıkıştırın onu. Yani böyle fındıktan az daha ufak olsun. Şu hazneye sığacak şekilde. Bunu bezin içindeki toprak ve numuneyi de arkadaşlar bir hafif ıslandırarak nemlendirin. O şekilde kullanın. Yani bunun bu şekilde yapmaktaki amacımız şu. Biz şimdi araziye çıktığımızda arkadaşlar kuyumcudan yeni çıkmış altın aramıyoruz. Ne arıyoruz? Toprak altında belki 1000 sene, belki 500 sene, belki 200 sene beklemiş altın arıyoruz. Ben şimdi altın üzerinden bahsediyorum da diğer numuneleri de bakırı da, bronzda, gümüşü de, altında hepsini aynı şekilde yapabilirsiniz. Biz toprak altında uzun süre beklemiş altını arıyoruz. Ve siz bunun içine koyacağınız numuneyi bezin ortasına toprakla beraber koyduğunuzda buradaki toprağın altından çıkan sinyalin, yani toprağın altındaki altının gönderdiği frekansla alan taramanın içindeki frekans birbirine uyuşacağı için arazide noktayı tespit etmek daha güzel olacak. Daha kolay sinyal yakalamış olacağız. Buradaki amaç budur. Bununla ilgili daha böyle anlaşılır bir şekilde güzel, net, detaylı video hazırlayacağım da bugün aklıma gelmişken, çünkü sürekli soranlar var. Instagram'dan olsun, Facebook'tan olsun sürekli mesaj atıyorlar alan taramanın numune olayıyla alakalı. Böyle bir kısa bir bilgi olsun diye şu anda bu şekilde konuştum. Evet, şimdi fazla da uzatmayalım. Çenem düştü mü ben hiç durmuyorum arkadaşlar. Arazide çalışırken de öyleyim. Konuşurken de öyleyim. Çok konuşuyorum, çok çalışıyorum. Bakın yukarıdan bir sinyal aldı. Ama daha tam yakalamadı sinyali. Bir sağ sol yapıyor hafiften. Muhtemelen burada birkaç yerde saklanmış bir define var arkadaşlar. 2 yerden sinyal alıyor. Ben şimdi buradan yukarı doğru çıkacağım. Ara ara alan taramayı kaldırıp bakacağım arkadaşlar. Bu sinyalleri bir yakalamaya çalışalım. Bugün artık vakit geçti ama birkaç gün içinde buraya tekrar gelip buradaki çalışmalarımı yaparım. Devam edelim. Bakın 2 noktadan sinyal alıyor. Biraz sonra bu sinyal ayrılacak. Biri sağa biri sola diye. Hangisi kuvvetli olursa o tarafa doğru, sağdaki sanki kuvvetli. Sağdaki kuvvetli gibi. Biraz daha gidelim, bir daha bakacağım.
Bakın o kadar net bir şekilde aldı ki. Bakın sinyal aldığı yer diğer sağ taraftaki demiştim. Bak sola çekiyor ama sağdan kuvvetli sinyal alıyor. Sağdakinin kuvvetli sinyal olmasının sebebi de şu. Muhtemelen sağdaki yüzeye daha yakın olduğu için kuvvetli sinyal gönderiyor. Diğeri daha derinde olabilir. Oo. Bakın arkadaşlar. Şurada bir kesme kanal. Burada bir kanal. Tam şurada da güzel bir işaretimiz var. Oymamız var. Yakınlarda bir malzeme. Bu kayayı bir harita gibi düşünün arkadaşlar. Bunun üzerinde çizimler var. Tam patika üzerinde basıp geçtiğimiz yerde. Şimdi şunu da söyleyeyim. Daha önceki videomda belirtmiştim ama yine belirteyim. Arkadaşlar doğada, ormanda, dağda nerede olursa olsun bir patika 500 senede geçse hiçbir şekilde kapanmaz. Çünkü insanların geçtiği yerden sonra doğadaki yabani hayvanlar da aynı yol güzergahı kullanırlar. O yüzden buradaki yol patika 1000 senede geçse en fazla sağdan soldan dikenlerin, dalların uçları uzar. Ama patika net bir şekilde belli olur. Burada bir daha bakalım. Aşağıdan gelirken sağ taraf, yani şu anda solumuza denk geliyor. Bu malzeme çok kuvvetli ve yüzeye yakın olduğu için burayı yakaladı. Şöyle ilerleyelim bakalım. Burada kayaların üzerinde de işaretler var, oymalar falan. Böyle devam. Alan tarıma burada hareketlenmeye başladı. Yaklaştık sanırım. Bak burada geriye verdi. Sen biraz geri git. Bakın arkadaşlar, ben düz giderken alan tarama birden geri döndü. Şu anda geriye doğru devam ettiğimde yine bakın şu anda noktayı yakaladı. Nokta burası. Ben şu an nereye gidersem gideyim aynı yeri gösteriyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi burada ne yapacağız? Tam burada bir şüpheli kaya var. Zaten bu da işlem görmüş. Şu kısmı düzlenmiş, tıraşlanmış. Şu alta doğru bir giriş var gibi. Buraya alan taramayı iki elimle tutup sabitleyeceğim şimdi. Bakalım burada yavaştan başlayıp hızlı hızlı dönmeye başlarsa burada bir malzeme olma ihtimali çok fazla. Şöyle bakalım. Bakın arkadaşlar, ellerimi hiç hareket ettirmiyorum. Alan tarama güzel bir şekilde dönüyor. Yaklaştıkça daha da kuvvetli bir şekilde döndü. Evet arkadaşlar. Burada güzel bir malzeme var. Şimdi içinde numune vardı benim. Altın koymuştum numune olarak. Alan taramanın üst vidası aşağıda. Bu şekilde antenleri birazcık açtım. Bu şekilde sinyalimizi yakaladı. Yaklaşık bir 70-80 metre kadar mesafeden çok güzel net bir şekilde algıladı. Ben bu alan taramayla 400-500 metreye kadar, 600 metreye kadar testlerimi, denemelerimi yapmıştım. O yüzden buna çok güveniyorum. Güzel bir alan tarama. Bakın. Tam burada dala çarpmasına rağmen şu görüyor musun? Ota çarpıyor ama yine de dönmeye devam ediyor. Bakın arkadaşlar, şu anda bir ota çarpıyor. Otu gözüküyor mu kamerada? Ota çarpmasına rağmen yavaşlatmıyor. Hala dönmeye devam ediyor. Tam şu. Git lan. Arkadaşlar burada bir sinyal yakaladı. Oo, kaya oynuyor. Buraya geleceğim. Merak etmeyin. Evet, burada yavaş yavaş videoyu artık sonlandıralım. Bugün güzel bir çalışma yaptık. Güzel malzeme yakaladık. Küçük heykelcikler arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. İkisi de sarıydı. Benim en sevdiğim renk, biliyorsunuz.
Burada yavaş yavaş videoyu sonlandırayım. Bu videoyu bekleyin arkadaşlar. Bu videonun devamını buradaki tespit ettiğim noktayı mutlaka açmaya gelirim. Benden kaçmaz. Bir sonraki define macerasında görüşmek üzere arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Yorumlarda da bana söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.